Sevgili dinleyenler, Ölme Seansı'na hoş geldiniz. Ben Gökhan Öztürk. Ben Nitşaz. Hazırsanız başlayalım. 1050'li yılların Horasan'ında Semerkant'ın bir köşesinde bir adam gökyüzüne bakarak hesap yapıyordu. Elinde yıldız haritaları, matematik denklemleri vardı. Ömer Hayyam evrenin sırlarını çözmeye çalışıyordu. Onun için bilgi bir işi kadar sarhoş ediciydi. Aynı dönemde başka bir adam gözlerini kapatmış, zihninden başka bir dünya kuruyordu. Alamut Kalesi'nin yüksek taş duvarlarının içinde Hasan Sabbah hakikati bükmenin yollarını arıyordu. İnsan zihni doğru kelimelerle ve güçlü bir inançla nasıl kontrol edilebilirdi? Biri bilginin özgürleştirici gücüne inanıyordu. Diğeri bilginin bir silah olduğuna. Peki, biz hangisine daha yakınız? Bilgiyi sorgulayan Hayyam'a mı yoksa bilgiyi kullanarak yeni bir dünya kuran Sabbah'a mı? Bu bölümde hakikat, özgürlük ve algı yönetimi kavramları üzerinden Ömer Hayyam ve Alamut Kalesi'nin kurucusu Hasan Sabbah'ı konuşacağız. Evet, sevgili Lütfü abi. Evet, öncelikle herkese merhaba. Bizi dinledikleri için öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz senin de girizgahını yaptığın gibi Ömer Hayyam, Hasan Sabbah, hatta yanına Nizamül Mülk ve bir tane daha böyle dini bir önder var. 4 arkadaş. Hatırlayamadım şu an ama hatırlayınca söyleyeyim. O zaman şöyle yapalım abi. Önce Ömer Hayyam üzerinden başlayalım konumuza. Biliyorsun çünkü girişimiz Ömer Hayyam üzerinden oldu. Hayyam'ın bilim ve şiir arasındaki dengesi. Şimdi şöyle, Ömer Hayyam'ın rubaileri vardır böyle çok günümüze kadar yüzyıllardır yeni koruyan, her zaman hatırımızda o rubailer hep. Hangi dönem olursa olsun herkesin bir şekilde yolu kesişir Ömer Hayyam'la rubaileriyle falan. Öyle bir şair yönü var. Aynı zamanda gökbilimci. Bilime de şey yapmış, matematiği çok iyi. Zaten gençlik yıllarında inanılmaz bir matematik dehaya sahip yani matematik dehası çok yüksek. Matematik bilgisi çok iyi Ömer Hayyam'ın. Ömer Hayyam'ı değiştiren aslında bir noktada Malazgirt Savaşı oluyor. Ömer Hayyam savaşa da katılıyor. İşte 1071'de Malazgirt'e gidiyor. Ama hiç savaşmayı bilmeyen bir adam. Sürekli kafası böyle işte yıldızlarda, mevsimlerde, günlerde, meteorolojide kafayı takmış. Malazgirt'te böyle askerlerle canı sıkılırken bir oyun oynuyor. Onlara diyor ki birazdan yağmur yağacak diyor askerlere. 3 saat sonra. Ama havada güneş var falan böyle hani bir hikaye gibi. Yağmur yağıyor falan. Ömer Hayyam böyle o Malazgirt Savaşı'nda o konaklanılan yerlerde bir nam salıyor. Bilge bu. Hani geleceği görebiliyor falan diye böyle insanların bir şeye inanmaya ihtiyacı var ya. Ömer Hayyam da böyle insanların inançlarını kullanarak orada bir rahat bir savaş geçiriyor. 1071'de savaş bitince Ömer Hayyam geri dönüyor. Ama Ömer Hayyam'ın fikirlerine değer veren ve kıymet veren hiç kimse yok. Yani Ömer Hayyam dolaşıyor ama kimsenin onu dinlediği yok yani. Ömer Hayyam'ı böyle deli falan zannediyorlar artık. Orada devreye Nizamül Mülk giriyor. Nizamül Mülk, Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah üçü hem aynı mahallede büyümüş ve aynı ilkokula gitmiş üç arkadaş. Medrese artık neyse o dönemin okulu gibi daha önce de olurdu bilmiyorum. Orada Hasan Sabbah, işte Nizamül Mülk ve Ömer Hayyam yetişiyor aynı sıralarda. Şimdi Nizamül Mülk söylüyor ilk. Ben diyor devlet işlerine diyor gireceğim. Böyle ben ne siyaset yapacağım ve parayı öyle kazanacağım. Ben devlet işlerine çok meraklıyım Nizamül Mülk. Zaten sadrazam oluyor. Yani. Melikşah'a sadrazam oluyor. 1071 Malazgirt Savaşı'nda da Nizamül Mülk'ün etkisi çok büyük yani. En büyük sadrazam derler Nizamül Mülk için. Hasan Sabbah da diyor ben diyor hakkımı diyor bilimle savaşarak, yeni bir yöntem geliştirerek, güçlenerek, bir ordu kurarak başarılı olmak istiyorum diyor. Hem de diyor ben de bilimle uğraşmaya karar verdim diyor böyle. Bilimle uğraşacağım falan diyor. Nizami Mülk orada Ömer Hayyam'a bir söz veriyor. Diyor ki sen diyor bilimle uğraşırsan aç kalırsın diyor. Ama diyor sana söz ben diyor çok zengin olacağım. Sana diyor bir tane diyor ev, bir tane şey diyor maaş bağlayacağım diyor sana diyor. Rahat rahat diyor uğraş bilimle. Bu arada çok özür dilerim bir şey eklemek istiyorum. Bilimle uğraşırsan aç kalırsın bölümü şey gibi değil mi? Sanatla uğraşırsın aç kalırsın. Aynen öyle. Ömer Hayyam tabii bunu kimse kabul etmiyor. Hepsi güçlü olacağını zannediyor. Aradan tabii yıllar geçiyor. Nizami Mülk sadrazam oluyor. Ömer Hayyam ama gidip birinden bir şey isteyecek bir adam değil. Ömer Hayyam'ın şehirde dolaşırken Nizami Mülk'e namı gidiyor işte Ömer Hayyam dolaşıyor falan diye. Nizami Mülk hemen Ömer Hayyam'a bir ev açıyor. Böyle hatta Ömer Hayyam bir rasathane istiyor. Nizami Mülk ne istiyorsa veriyor. Çok güzel böyle bir yerde rasathane açıyor Nizami Mülk Ömer Hayyam'a. Bir de maaş bağlıyor ama çok iyi bir maaş. Çünkü Ömer Hayyam'ın hizmetçisi falan var yani evde. 2 katlı böyle.
Mükemmel bir ev. Ömer Hayyam takılıyor böyle. İmam Gazali de var tabii işin içinde o dönemde. Ömer Hayyam böyle takılırken Alamut Kalesi'nde Hasan Sabbah güçlenmeye başlıyor. Yani Hasan Sabbah'la Nizami Mülk düşman oluyorlar. Araya hemen slash yapayım. Hasan Sabbah'ın da bir girişini yapalım abi. Hasan Sabbah nasıl birisi? Aslında birbirinin içinde bağlantılı bunlar. Hasan Sabbah da normal işte Ömer Hayyam'ın yolu askeri orduya kesişiyor. Nizami Mülk devlette sadrazamlığa yolu kesişince Hasan Sabbah da Horasan'a doğru İran'a doğru orada bir oraya döndürüyor yönünü. Hı hı. Yani şu soruları o zaman sorabiliriz, Hasan Sabbah için söylüyorum. Alamut Kalesi ve Fedailer sistemini. Alamut Kalesi ve fedailer sistemi tamamen şimdi Hasan Sabbah aslında kalede çok küçük bir orduyla başlıyor hikaye. Hasan Sabbah'ın kalesine giden herkes aslında Haşhaşiler demesinin sebebi de orada. Haşhaş'tan dolayı büyüleniyorlar. Hasan Sabbah da Haşhaş'ın insanları etkilediğini fark ediyor. Bunlar diyor Hasan Sabbah çok akıllı bir lider tabii. Bunlar diyor Haşhaş'tan etkilenip her şeyi diyor böyle rüya gibi görüyor. Ben bu diyor kalenin altına bir tane cennet yaptırıyor Hasan Sabbah. Hasan Sabbah'ın cenneti insanlar Haşhaş'ı çekiyor cennete giriyor. Havuzlu mavuzlu bir cennet yaptırıyor ve cennetten bir köşe yaptırıyor. Herkes büyüleniyor ve Hasan Sabbah kendisinin bile kontrol edemeyeceği şekilde büyüyor. Artık devletin içine kadar giriyor. Her yerde adamı var. Ve Hasan Sabbah'ın tek bir hareketiyle o dönemde yeryüzünde öldüremeyeceği hiç kimse yok. Buna kral da dahil. Çok güzel bir şey söyledin abi. Hani gerçeklikle kaybediyorlar dedin ya Haşhaş'tan dolayı. Aslında bu da bize şu soruyu sordurtuyor bence. İnanç ve hakikat arasındaki çizginin bulunukluğunu. Yani mesela asıl gerçeklik Hasan Sabbah'ın askerleri için de mesela. Psikolojik anlamda incelemek tabii ki mümkün. Bir psikolojisi var bu durumun. İnsanlar etkisinde olan. Ama hikayenin asıl güzel kısmı Hasan Sabbah'ın elindeki en büyük gücü sadakati asla tartışılamayacak adamların olması. Hasan Sabbah'a öyle bağlılar. O yüzden zaten orduların karşısında durabiliyor. Hasan Sabbah'a bağlanan hiç kimse Hasan Sabbah'ı satmaz. O kadar sadık adamlar. Ölüme gidiyorlar zaten. Ölmek istiyorlar. Sırada bekliyorlar Hasan Sabbah için ölmek için. Burada çok güzel bir şey var abi, değindiğini düşünüyorum. Bir tane sorun var bence bu konuyla alakalı. Şimdi bir gerçek var. Gerçeğimiz Hasan Sabbah'ın aslında suikastçı olduğu, belirli yerlerde belirli işte eylemler yaptığı. Ama bir de diğer taraf var. Bir de onların gördüğü bir gerçeklik var mesela. Hasan Sabbah çok ulu, çok yüce, çok efendime söyleyeyim ilahi bir adam. Peki bize şu soruyu sordurtuyor. Gerçeklik manipüle edilebilir mi? Tabii ki yani Hasan Sabbah'ın da Ömer Hayyam'ın da Nizami Mülk'ün de kendi gerçeklikleri var. İşi bunların bizim podcast'imize konu olması, günümüze gelmesi, bunun hala onların konuşuluyor olması o gerçekliğe adadıkları yol, yöntem yani yeni bir yöntem geliştirdiler. Yani bu bahsettiğimiz olay yani yüz binleri etkileyen bir güçten bahsediyorum. Ve bunun yanında tek başına Ömer Hayyam bir rübai yazıyor, dine sallıyor. Bir oradan bilim yapıyor. Deli gibi bir şey aralarında. Ama asıl dahi Ömer Hayyam, Hasan Sabbah suikastçı doğru. Nizami Mülk de devleti dolu artık sadrazam. O da siyasetleşmiş. Nizami Mülk'te bir derinlik yok. Tek derin olan Ömer Hayyam. Ömer Hayyam, Hasan Sabbah da Ömer Hayyam'ı, Nizami Mülk Ömer Hayyam'a bakıyor ya. Hasan Sabbah Ömer Hayyam'ı Alamut Kalesi'ne götürüyor. Getirin diyor Ömer Hayyam'ı Hasan Sabbah. Ömer Hayyam'ı tutuyorlar, zorla götürüyorlar. Hasan Sabbah tabii Ömer'i tanıyor. Biliyoruz. İlkokul arkadaşı. Ömer'e diyor ki gel diyor biraz diyor takıl diyor. Sana diyor cennetimi göstereyim Ömer diyor. Bak diyor ben diyor çok güçlü oldum artık. Ömer Hayyam içeri bir giriyor. Olayı çözüyor. Diyor bunlar diyor millete diyor içiriyor diyor haşhaşı. Ondan sonra da yapay bir cennet oluşturalım size. Sadakatini falan. Hasan Sabbah'ın hiçbir numarası yok. Hasan Sabbah yani insanların inançlarıyla oynayan biri aslında. Ömer Hayyam biraz takılıyor. Bir iki ay kadar. Sonra gitmek istiyor. Hasan Sabbah bırakmıyor Ömer Hayyam'ı. Gidemezsin diyor. Çok şey biliyorum diyor artık. Ömer Hayyam'ı öldürmeye karar veriyor. Bu çok biliyor. Her şeyi çözdü. 3 aydır sarayda. Çünkü o kadar bilinmek insanların zaafını oluşturur. Ömer Hayyam bir şekilde oradan kaçıyor. Ömer Hayyam kaçınca Hasan Sabbah'ın zaten Ömer Hayyam'la uğraşacak hali yok. Nizami Mülk'le yani savaş halinde. Nizami Mülk'le savaşıyor. Nizami Mülk de Ömer Hayyam'la ilgilenmiyor. Ömer Hayyam kendi hikayesini yaşıyor orada. Hatta İmam Gazali geliyor. İmam Gazali'nin bir başını döndürüyor. İmam Gazali ile de iyi arkadaş Ömer Hayyam.
Nizami Mülk'te şey yapmıyor. Hatta birkaç kere işte padişahla falan da Melikşah'la falan görüşüyor. Yani onlar da huzuruna alıyor Ömer Hayyam. Ömer Hayyam'da bir şey olduğunu anlıyorlar. Şu bugün kullandığımız takvimin temelleri Ömer Hayyam tarafından atılmıştı. Öyle bir Ömer Hayyam gün döngüsünü falan, geceyi, gündüzü, 24 saati, bunların en temel şeylerini Ömer Hayyam yıldızları takip ederek çözmeye çalışıyor. O zaman abi ben şu soruyu sormak istiyorum sana. Bir sonraki sorumuza artık tartışma bölümümüze geldik. İkisi de bilgiyi kullandı. Tabii bir taraftaki devletleri yıkmak için kullandı. Bir tarafta bilimin yüceliği altında devam ederek kullandı. Peki nasıl farklılaştılar? Hani ikisini de anıyoruz mesela ama ikisini de anlarken çok farklı bir durumda algıladığımızı söylenebilir zaten. Bilgi karakterden tamamen bağımsız bir olgu. Şimdi ikisi de akıllı, ikisi de çok zeki, ikisi de bilgili, ikisini de inanılmaz yeteneklere sahip iki ayrı insan. Hatta Nizami Mülk'ü de katalım. Üç ayrı insan kendi dönemdaş olarak. Ama üçünün de yolu farklı. Yani bilgi bazen şeye de dönüşebiliyor. Katliam da çıkıyor bilgiden. Hasan Sabahat'ta olduğu gibi. Bazen Ömer Hayyam'da olduğu gibi hem şiir çıkıyor hem bilim çıkıyor. Güzellik çıkıyor. Nizami Mülk'te kirli politikalar çıkıyor falan. Hani bilginin karakteri doğrudan bir etkisi yok. Yani bilgiyi nasıl yönlendireceğim biraz karakterle alakalı diye düşünüyorum. Bence aynı şekilde düşünüyorum. Ben günümüzde bu iki bakış açısının karşılıkları neler diye sormak istiyorum. Şimdi aslında çok güzel bir soru. Bilgiyi ne amaçla kullandığınla alakalı bir soru bence. Şimdi bir tarafta bilginin edindiğin gücüyle mesela işte haşhaşın uyuşturduğunu hani anladığın için insan aklını manipülasyon uyguluyorsun. Diğer tarafta ise sadece bilginin kendisiyle insanları özgürleştirebileceğine inanıyorsun. Onlara daha farklı bir yol gösterebileceğini, daha yeni şeyler öğretebileceğini. Tabii ki öyle. Yani tabii bilgi insanı yönlendirmiyor aslında. İnsanın karakteristik bir eğilimi var, yönelimi var. Bilgilendikçe o yönde daha da güçleniyor. Biri dediğim gibi savaşçı oluyor, birisi bilgi oluyor. Böyle değerlendirilebilir onların yolculuğu ama tarihte keyifli bir yolculukları vardır. O dönemde yaşananlar iz bırakmıştır yani. Peki abi ben bir soru daha sormak istiyorum sana. Bilgi bizi özgürleştirir mi yoksa daha büyük bir hapishaneye mi hapseder? Bilgi özgürleştirici yönü de var. Tabii ki özgürleştirir. Rahat hareket edersin bildiğin için. Bilgi bir güçtür. Aynı zamanda insanın elinde tuttuğu bilgi önemli. Ancak bilgi bir şeye de dönüşür. Bir katese de dönüşür. Cehalet mutluluktur gibi gibi gibi. Öyle demesek de yani o bir espri tabii de ama dediğim gibi bilginin bilmeden yaşamakta belki daha mutlu olursun. Değil mi abi? O zaman ben seyircimize bir soru sormak istiyorum. Ve hemen cevabını Instagram'da yorum olarak da yazarsanız bizleri Instagram'dan ve sosyal medyalardan takip edersiniz de çok mutlu edersiniz. Bu hikayedeki kahramanlarımızın her birinin tarihi hikayesini biliyorsunuz. Sizce hangisi gerçek bilginin gücünün peşindeydi diyelim? Böyle de bir soru soralım. Bunun haricinde de bir sorun daha olacak seyircimize. Bilginin peşinde olmalı mıyız yoksa onu bir araç olarak da kullanmalı mıyız? Evet, Ömer Hayyam bölümümüzün sonuna geldik. Kısaydı, özdü ve güzel bir bölümdü. Ben Gökhan Öztürk, yanımda sevgili Lütfü abim, Lütfü Öz. Bugünkü Ömer Hayyam bölümümüzün sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümün konusunu belirlemek isterseniz de yorum olarak bizlere yazmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.